Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bir etek bir de büstiyer çalışması yapacağız. Harika bir takım olacak. Yeni başlayanlar için de çok kolay ama çok şık bir model olacağı için hadi ipleri hazırlayalım. 3,5 numarada tığı hazırlayalım. Örmeye başlayalım. Orta kalınlıkta koton bir ip kullanıyorum. Hafif sert dirice bir ip ve 3,5 milim tığ kullanıyorum. İpi sıkıştırıyorum. 11 zincir çekiyorum. 11 doluyorum. İkinci zincire bir tane atlıyorum. İkinciye yarım trabzan. Yarım trabzan neydi? Doluyoruz, batıyoruz ve bir kere de çıkıyoruz. 9 yarım trabzan örüyorum. Şimdi 1 2 3 zincir çeviriyorum. Bu zincirleri ördüğüm ilmeğin içine, yani hemen zincirlerin dibine, fakat dış kanadını kullanıyorum. Bu şekilde değil. Böyle bir iki kere de çıkıyorum, ikili trabzan. Şimdi 9 trabzan öreceğim ama bunu saymıyoruz. Şu zincir bu sırayı bir üste çıkartacak ve yükselti sağlıyor. Bunu saymıyoruz. Şunu sayıyoruz. 1 2 3 4 bir yarım trabzan ördük, bir sıra. Bir sıra ikili trabzan ördük. Şimdi gene yarım trabzan örüyoruz. 2 zincir çeviriyorum. Gene bunu saymıyoruz. Hemen dibine, gene dış tarafına batarak yarım trabzan 9 tane örüyorum. Dokuz yarım trabzan. Şimdi ikili trabzan için 3 zincir çeviriyorum. Hemen dibine bakın, 1 2 3 zincir, hemen dibine ve dışına. Gene bunu saymıyorum zinciri. Şimdi ördüğüm trabzandan itibaren 9 trabzan. Gene dış tarafına batıyoruz. Örgü bitene kadar bu kemer örüyoruz. Yani şu anda ördüğümüz, galiba unuttum söylemeyi, eteğin kemerini örüyoruz. Bunu saymıyorum. 2 4 6 8 ve son ilmek 9. Şimdi 2 zincir ve yarım trabzan. Gene hemen dibine 1 ve 9 tane örüyorum. Örgü bu şekilde ilerliyor. Eteğin kemer kısmı yarım trabzan, ikili trabzan, yarım trabzan, ikili trabzan. Yarım trabzanda 2 zincir, ikili trabzanda 3 zincir çekerek dönüyoruz ve çektiğimiz zincirleri trabzan olarak saymıyoruz. Kenarları daha dolgun dolgun oluyor, iyi oluyor kemerde. Şimdi ben bunu yeteri uzunluğa kadar örüyorum. 70 santim ördüm. Neden 70 santim? Bel ve kalçayı ölçtüm. İkisinin ortasında bir ölçüyle ördüm. Çünkü kalçadan geçerek bele geleceği için etek açarak
geçecek kalçadan. O yüzden kalça kadar geniş yapmıyoruz kesinlikle. Bel kadar da dar yapmıyoruz. Yani ikisinin arasında belden biraz daha geniş, kalçadan biraz daha dar bir kemer örüyoruz. Şimdi iki ucu birleştiriyoruz. Bir buradan ilmek, bir buradan ilmek alıyorum. İp şöyle aşağıda duruyor. İlmek kaydırarak alıyorum. Tekrar bir buradan, bir buradan ilmek kaydırarak ipi alıyorum. İlmekler tam birbirinin karşılığına bakmalı. Bir buradan, bir buradan, ip burada. Örgünün devamlılığını bozmayan güzel bir birleştirme örgüsü oldu. Örgüde bunlar püf noktalarıdır. Şuraya çok farklı bir örgü yaparsanız ek yeri gözükür, güzel olmaz. Bakın burada sanki hiç ek yeri yokmuş gibi duruyor. Şimdi etek kısmına başlıyoruz. Sık iğneler yapacağız önce. Bir tane zincir çekiyorum. Burası yarım trabzan sırası. Buraya bir tane sık iğne. Burası ikili trabzan sırası. Buradaki boşluğa da iki tane. Aynı boşluğa. Burası yarım trabzan sırası. Bir tane. Burası ikili trabzan sırası. İki tane. Yarım trabzana bir tane. İkili trabzana şu boşluklara sık iğneler. Pardon, şuraya. Bir de şuraya. İki tane, bir tane. Yarım trabzana bir, ikili trabzana iki tane. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Sırayı ilk yaptığım sık iğneye bağlayıp şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum ve her sık iğnenin üzerine 5 tane ikili trabzan. Çektiğim zincirle birlikte 2 4 5. Şimdi bir ilmeğe iki kere batıyorum. Bir, aynı ilmeğe 2. Yani 5 trabzan, bir arttırma. 1 2 3 4 5 trabzan, bir arttırma. Bütün sırayı bu şekilde örüyorum. 5 trabzan, bir arttırma. Aynı ilmeğin içerisine sırayı ilk çektiğim zincirin üzerine bağlıyorum. Gene 1 2 3 zincir ve şimdi 10 tane ikili trabzan örüyorum. Burada 5 trabzan, bir arttırma yapmıştık. Bu sırada 10 trabzan, bir arttırma yapıyoruz.
10 trabzan, bir arttırma. Aynı ilmeğin içerisine 10 trabzan, bir arttırma, 10 trabzan, bir arttırma olarak sırayı tamamlıyorum. Başlarken bir sıra 5 tek bir çift ördüm. Sonra 10 tek bir çifte geçtikten sonra bu sırayı devam ettirdim. Yani 1, 2, 3, 4, 5 sıra 10 tek bir çift, bir sırada 5 tek bir çift ördüm. Toplam 6 sıra genişlettim. Ölçerek ördüğüm için kalçada, yani en geniş yerde artık bıraktım arttırmayı. Şimdi dümdüz örüyorum. Bu şekilde tek tek örerek, hiçbir arttırma yapmadan istediğim uzunluğa kadar örmeye devam ediyorum. 6 sıra arttırarak ördükten sonra 11 sırada düz ördüm. Yani hiç arttırma yapmadan toplam 17 sıra oldu. Fikir vermesi açısından 26,5 santim kadar da uzunluğu oldu. Şimdi tekrar bir örgü koyacağız. Bu şekilde de örebilirsiniz. Klasik bir etek olarak elinizde kalır ve başka kıyafetlerle de kombin yapabilirsiniz. Ama şimdi desen koyacağız ve büstlerine de aynı deseni koyacağız. Bu şekilde bir set yapmış olacağız. Hemen oyasına başlayalım. 1, 2, 3, 4 zincir. Yanındaki trabzana 3 trabzan örüyorum aynı ilmeğin içine. Bir iki ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe bir sık iğne, 1 2 3 zincir, bir iki tane atlıyorum. Üçüncüye bir sık iğne. Bir iki atlıyorum. Üçüncü ilmeğe 3 tane trabzan. 2 zincir, yanındaki trabzana 3 trabzan daha. Buradaki yarım olan desen sıra bitiminde tamamlanacak. 1 2 atlıyorum. Üçüncüye 1 2 3 zincir, 1 2 üçüncüye 1 2 üçüncüye 3 trabzan. 2 zincir doluyorum. Yanındaki 1 2 üçüncüye bağlıyorum deseni. 1 2 3 zincir, 2 atlıyorum. Üçüncüye sık iğne, 1 2 üçüncüye trabzan, 3 tane, 2 zincir, yanındaki trabzana 3 trabzan. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Sıra sonunda buradaki deseni tamamlayarak bitiriyoruz. 3 zincir sonrasında doluyorum. Şurada 4 zincirin çıktığı ilmeğin içerisine, şu trabzanın tepesine bir, aynı boşluğa 2, burada da zaten
4 zincirin ikisi aradaki boşluğu oluşturuyor. Diğer ikisi de trabzanı alttan ikinci zincire, ortada da 2 tane zincir bırakarak bağlıyorum. Deseni tamamlamış oluyoruz bu şekilde. İlmek kaydırarak boşluğa geldim. 7 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuradaki 3 zincirlik boşluğa ikili trabzan, 1, 2, 3 zincir, aynı boşluğa bir, iki, üç, desenin ortasındaki boşluğa bir, iki, üç, yine 3 zincirlik boşluğa 1, 2, 3, aynı boşluğa 1, 2, 3, bir, iki, üç, gene boşluğa aynı boşluğa sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Üç zincir çekip sırayı şurada 7 zincir çekmiştik. 1, 2, 3, 4. zincire bağlıyorum. 3 zincir trabzan için, 3 zincir de aradaki boşluk için bırakıyorum ve sıra bitiyor. Şimdi 3. sırayı örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen yanındaki boşluğa sık iğne ile bağlıyorum. Sonra doluyorum. Şuradaki yuvaya 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan örüyoruz. İki zincir. Başlarken yaptığımız şu desenler. Yine aynı boşluğa yanındaki boşluğa bağlıyoruz. Bu şekilde. Bir, iki, üç zincir yanındaki boşluğa. Şu desenin yanındaki boşluklara bu şekilde yuvalar oluşturuyoruz. Sonradan bunlar birbirinin üzerinde örülerek devam ediyor. Şuradaki V desenin içine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Yanındaki boşluğa 1, 2, 3 zincir, yanındaki boşluğa tekrar 3 zincir,
3 trabzan, 1 2 zincir, 3 trabzan olarak sırayı da bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonunda yine boşluğa bağlıyorum. Sonra şuradaki boşluğun ortasına geliyorum. Burada 1 2 3 4 5 6 7 zincir, aynı boşluğun içine bir trabzan, bir 2 3 zincir, bir trabzan, 1 2 3 zincir, yine boşluğa bir 2 3 zincir, aynı boşluğa üç zincir, üç zincir, sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Sıra sonunda 3 zincire başta çektiğim 7 zincirin ortasından bağlıyorum. Sonra 6 zincir. Hemen dibindeki boşluğa 3 trabzan. Yanındaki boşluğa bir sık iğne. 1 2 3 zincir, yanındaki boşluğa bir sık iğne. Şu yaptığımız yuvalar 3 zincirle gergin durursa sıra, yani biraz gerginlik, biraz sıkma hissederseniz bu 3 zinciri 4 zincir olarak örebilirsiniz. Rahatlatır örgüyü. Şimdi şu V desenine 3 trabzan, artık bir sıra daha örmeyeceğim için tomurcuk yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum ama tekrar aynı yere batmadan önce şöyle dibine ilmek kaydırarak bir tomurcuk yapıyorum. Sonra 3 trabzan daha. Son sırasında dolgu desenlerin üzerlerine birer tomurcuk. Gene boşluğa bir sık iğne. 1 2 3, bir sık iğne daha. Gene 3 trabzan, 2 zincir, şöyle alıyorum, ilmek kaydırarak bir tomurcuk yapıyorum. Tekrar 3 trabzan. Sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Üçüncü sırada tomurcuk örmüştüm videoda, fakat sonra söktüm. Tekrar bir sıra daha ekledim. Yani dördüncü sırayı tomurcuklu ördüm. Birazcık daha uzun oldu. Böyle daha güzel oldu. Aynı uzunluğu, aynı mesafeyi büstiyerin alt kısmına da öreceğim. Büstiyerin bir kabını ördüm. Bu şekilde şimdi bir tane daha öreceğim. Eteğin kemerini örerken kullandığımız örgüyü kullanacağım. Bu şekilde örülecek gene. Yalnız 2 trabzan
yarım trabzan, 2 trabzan, yarım trabzan örmüştük. Şimdi bu örgü tamamen yarım trabzan olacak. Sihirli halka içine 2 zincir, 1, 2, 3, 4, 5 trabzan. Bu 2 zincir trabzandan saymıyoruz. Gene kemeri örerken de o şekilde örmüştük. 2 trabzan zinciri sadece bir üst sıraya çıkmak için çekiyoruz. Ondan sonraki ördüklerimiz sayılıyor. Şimdi 5 yarım trabzan ördüm. 2 zincir, 5 trabzanın ikişer tanesini baştan örüyoruz. Ortadaki trabzana 3 tane artış yapıyoruz. Yani 3 tane aynı ilmeğe trabzan örüyoruz. Hemen dibine 1, 2. Ortadaki yine arka kanada batarak kemerdeki gibi aynısı. 2, 3. Şimdi yeni başlayanlar için şu ortadaki trabzana bir işaret koyalım. Artış yaptıktan sonra gene 2 tane örerek bitiriyorum. İki zincir çeviriyorum. Şimdi 2 tane trabzan 3 oluyor. Yanlardan 3 tane oluyor. Bir öteki sırada 4 oluyor. Yani bir buradan ortadan artırıyoruz çünkü. Bir buradan sürekli artarak devam edecek. Hemen dibine 1, 2, 3 oldu şimdi. Ortaya geldim. 1, 2, aynı ilmeğe 3 sık iğne. Gene ortaya takalım. Bu yeni başlayanlar için kolaylık olacak. 3 tane sık iğne ile bitiriyoruz. 1, 2 ve 3. 2 zincir çeviriyorum. Hemen dibine 1, 2, 3 ve 4 oldu şimdi. 2, 3, 4. Ortadaki ilmeğin içerisine gene 3 arttırma. Gene 4 trabzan. Bu şekilde örerek her sırada birer tane yanlardan arttırarak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sıra arttırarak ördüm. 14 sıraya buraya kadar ben bir öreyim. Bundan sonrasını da gösteririm. Şimdi son sıraya kadar devam ediyorum. Şimdi 14 sıra ve 14 trabzan, 14 trabzan var. Şimdi çeviriyorum. 14 trabzan, 14 trabzan dedim ama artı bir de 3 tane de arttırmamız var. Şimdi artık bu sıradan sonra hiç arttırma yapmadan örüyorum.
ortaya kadar ördüm ve artık hiç arttırmadan her trabzanın üzerine batarak yarım trabzan örüyorum. Artık arttırma yapmıyorum. 1 2 3 4 sıra ördüm bu şekilde. Bunu da 4 sıra örüp tamamlıyorum. Evet, 2 tane kabı bitirdim. Şimdi ipi kesmeden önce beden ne kadar gerekiyorsa ölçeceksiniz tabii ki. Sırt kısmının ortasına kadar bir ölçüde zincir çekiyorum. 30 zincir çektim ve ipi kestim. Şimdi diğer yalnız bu örgülere de dikkat edin. Bunlar birbirine bu şekilde ters koymayalım. Örgüler birbirinin aynısı olsun. Gidiş yönlerine bakarak bu şekilde, yani ters görünen ve düz görünen, iki tarafta düz görünen yerde kalacak yan yana. Şimdi tekrar şuradaki karşılığından ipi bağlıyorum ve burada çektiğim gibi 30 zincir çekiyorum. 1 2 3, bir tarafa 30 zinciri çektikten sonra ipi kestim. Bir tarafa ipi taktım. 30 zincir çektim. Şimdi örerek devam edeceğim. Hemen desene geçmiyorum. Önce iki kabı birbirine monte edip sonra deseni örmeye başlayacağım. Bir zincirle, hatta iki zincirle şöyle çıkalım ve ilk sırayı örmeye başlayalım. Yarım trabzanlarla devam ediyorum. Şimdi üstlerin üstüne, kabın üzerine geldim. Gene ilk yarım trabzanın üzerinden örmeye devam ediyorum. Normal örüyoruz. Şöyle arka kanattan değil, normal bir şekilde yarım trabzanlar örüyoruz. Şimdi diğer kabı ekleyelim. Araya şöyle bir iki zincir çekelim, bir rahatlatalım örgüyü, hatta 3 tane. Sonra parçayı alıyorum. Örgü gelişlerine dikkat ediyorum. Tersinden görüyorsam en son sırayı, burası da tersinden olması gerekiyor. Hemen ilk ilmeğinden yarım trabzan örmeye başlıyorum. Şöyle 3 zincirlik bir aralık bıraktım. Tabi bu ölçüler benim ördüğüm ölçüler. Siz tamamen kim giyecekse onun bedenini ölçerek şu zincirleri çekeceksiniz. Arka ortasına gelene kadar bir zincir çekin. Her iki taraftan da bedeni kaplayan bir örgü örüyoruz. Çünkü sırt kısmı daha açık olsun isterseniz, tam birleşmesin diye düşünürseniz daha kısa çekin. Sırtın yarısını biraz geçsin, birkaç zincir eksik çekerseniz daha sırtı daha açık, daha dekolte olur. Yani arzunuza, isteğinize bağlı. Dekoltesini daha kapalı isteyebilirsiniz. Buraya hiç 3 zincir çekmeden direkt hemen bağlarsınız.
Nasıl istiyorsanız o şekilde şekil verebiliyorsunuz örgüye. Burayı da burası gibi bitene kadar devam ediyorum. Şimdi bu sırada bu ilk sırayı yaptıktan sonra desene başlıyorum. Desen etekte ördüğüm gibi ilk sıradan itibaren aynı şekilde buraya da kuruyorum. Sadece etekte döne döne örüyorduk. Bu sefer sırayı bir gideceğiz, bir geleceğiz. Yani sırtı açık olacağı için bunu yuvarlak örmüyoruz. Bir sıra gidiyoruz, bir sıra dönüyoruz. Başladığımız gibi bitiriyoruz. Burada başladığımız gibi diğer taraftan aynı şekilde örgüde değişiklik yok. Aynı örgüyü şimdi büstiyerin alt kısmına da örüyoruz. Evet, büstiyerin örgüsü de bitti. Şimdi etekten daha farklı olarak gide gele ördüğümüz için başlangıç gene aynı. Sıra sonunda 6 zincirle dönüyorum. Devam ediyorum. Sonra gene 4 ya da 5 zincirle dönüp tekrar dolguları örüyorum. Dolgu bittikten sonra şuraya 2 zincir, yani 3 zincir ve bir trabzanla bağlayıp dönüyorum. 6 zincirle tekrar kafesleri örüyorum. Tekrar 4 ya da 5 zincirle dönüp dolgu örgüyü örüyorum. Bu şekilde gayet basit bir şekilde ilerleyen bir örnek. Şimdi askısının bir tanesini ördüm. Diğerini de hemen örelim. 30-31 santim kadar zincir çekiyorum. Yani bu tamamen sizin yapacağınız ölçüye bağlı. Ölçerek yaptığım için bende ne kadar gerekiyorsa o kadar zincir çekiyorum. 66 zincir kadar çektim. Yeterli olur. Sonra ilmek kaydırarak geri dönüyorum. E, 70 santim zincir çektim. Arkayı çaprazlamak için. 36-38 beden oldu. Büstiyere 100 gram, eteğe 250 gram ip gitti. Çok maliyetli değil görüldüğü gibi ve çok da şık oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.